Masmavi Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün size inanın ki gördüğünüzde lezzetine, sunumuna bayılacağınız bir yaş pasta tarifim var. Fırında kullanmayacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimizin kreması için 4 su bardağı sütümüzü tenceremize alalım. Yarım su bardağından biraz fazla şeker. Ben bunların hepsini gram olarak da açıklama bölümüne ekleyeceğim. 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı un, bakın şöyle gösteriyorum yani tepeli bir şekilde. 2 yemek kaşığı nişasta, buğday da olur, mısır da olur, mümkünse buğday ekleyin. Şimdi hepsini pürüzsüz oluncaya dek güzelce karıştıralım ama hiçbir tane unun topağı kalmasın. Bu arada hemen belirteyim, elimdeki çırpıcı tencereyi çizmeyen bir tekniğe sahip. Yani zannetmeyin ki onu çiziyorum. Şimdi pürüzsüz oluncaya dek karıştırdım. Daha sonra ocağın altını açın ve kremanızın kıvam almasını sağlayın. Bu aşamada sürekli karıştırın, dibine tutmasın ve pürüzsüz bir hale alsın. Bakın sevgili arkadaşlarım, kaynamaya başladı göz göz. Şimdi başladıktan sonra 1 dakika daha kaynatın. Un kokusu tamamen çıkmış olsun. Yani kaynayınca ocaktan almayın. Şöyle size tekrar gösteriyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Baktınız ki sizde çok koyu oldu. Biraz süt ekleyin. Hiç sorun değil. Şimdi hazırlamış olduğumuz kremamızı bir kaseye boşaltıyorum. Çabuk soğuması için. 1 paket vanilya şekerini bu aşamada ekleyelim. Güzelce bir karıştıralım. Ve tam 100 gram tereyağı ilave ediyorum. Bu da lezzetimizi sağlayacak. Çok yağlı olmasın diyorsanız biraz azaltabilirsiniz. Ama tarifte ben 100 gram kullandım. Sıcak kremanın içine siz tereyağı ekleyince o zaten otomatikman erir. Onu da şöyle arada bir gelip gidip karıştırıyorum ki yüzü kaymak tutmasın. Kremamıza tereyağı ekledik. Arada bir karıştırıyorum. Meyveli kısmı için, yani kremamızı ikiye böleceğiz. Meyveli kısmı için 60 gram kadar donmuş orman meyvesi kullandım. İstediğiniz meyveyi kullanın, hiç sorun değil. Şimdi 2 dolu salata kaşığıyla buzlu meyvelerin üzerine kremamızı ekleyelim. Kremamız hafif daha sıcak olduğu için hiçbir sorun olmuyor. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu da meyveli katmanımız. Hem rengi çok güzel hem de şahane bir renk katıyor. Şimdi diğer kremamız hafif ılındı. Şimdi onu mikserden bir 2-3 dakika güzelce geçirelim. Yani kaymak gibi olsun, hiç pütür kalmasın. Bunu bir el blenderıyla da yapabilirsiniz. Şu anda kremamız hazır. Pastacı kremamız, bakın sevgili arkadaşlarım, ne kadar pırıl ve pürüzsüz. Ve pastamızı yapmaya başlayabiliriz. Şöyle masanızın üzerine 2 tane streç folyeyi açın. 1 su bardağı sütümüz var. 2 paket kedi dili bisküvi kullanacağız. Şimdi kedi dili bisküvimizi süte batırıp dizmeye başlayalım. Ben süte batırdım ama siz bunu tabii ki kahveye de batırabilirsiniz. Portakal suyuna batırabilirsiniz. Kakaolu bir süt yapıp ona batırabilirsiniz. Bu tarifi yaparken damak zevkinize göre istediğiniz gibi, yani hayal gücünüzü sonsuz kullanın. Süte batırarak hepsinin şekerli tarafı aşağı gelecek şekilde diziyorum. 2 paket kedi dili bisküviyi komple dizdim. Ben bunu size gram olarak da söyleyeceğim ama normal satılan 2 paket kullandım. Yani paketin içerisindeki 2 taneyi kullandım. Şimdi bir tane bardağın içerisine bir krema torbası yerleştiriyorum. Olmasa da olur ama olursa hani işiniz daha kolay olur. Kenarda güzelce soğutup mikserden geçirdiğimiz pastacı kremamızı krema torbasına doldurup ucunu büyükçe bir kesiyoruz ve hazırlamış olduğumuz kedi dili bisküvinin üzerine şöyle mümkün mertebe eşit oranda yayalım. Zaten bunu şimdi bir spatula ile her tarafına yayacağız. Bu sade vanilyalı kremamız. Üzerine bütün kremayı sıktım. Daha sonra bir spatula ile veya bunu bir bıçakla da yapabilirsiniz. Güzelce düzeltiyorum. Yani pastayı yaparken çok zevk alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Sunumu çok güzel. Yani yeni yılda yapın, doğum günlerinizi yapın, özel davetlerinizi yapın. Gerçekten herkesin bayılacağı kadar hem güzel hem lezzetli hem pratik. Şimdi ilk önce vanilyalı katmanımızı dizdik. Üzerine de meyveli kremamızı dizip
Onu da spatulamızla güzelce düzeltelim. Şimdi hemen belirtmek isterim. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra biraz bekleyin. Yani şöyle bir 10 dakika bekleyin. Bisküviler biraz yumuşasın. Daha sonra çok dikkatli bir şekilde alta serdiğiniz streç folye ile birlikte sararak gelin. Bu işlemi yaparken biraz kayabilir. Bakın bende de kaymalar oldu. Son bağlantı yeri de kayabilir. Sorun değil. Korkmayın. Hemen bunu seri bir şekilde toparlayıp streç folye ile sıkı sıkı sarın. Onlar birbirini tutar, hiç merak etmeyin. Sadece önemli olan sizin güzelce düzeltmeniz. Streç folye ile sıkarak güzelce düzeltin. Gördüğünüz gibi düzelttim. Bağlantı yerini arka tarafa bıraktım. Yine bir spatula yardımıyla bir tabağa alıyorum. Pastamızı tabağa aldıktan sonra hani buzdolabına vereceğiz ya, sağa sola yamulmaması için ve kremanın da kendini çok stabil bir şekilde tutması için biraz alu folye alalım. Türkçesi alüminyum folye. Onu pastanızın büyüklüğü kadar şerit halinde bir koparın, katlayın. Onu da pastanın kenarına güzelce saralım. Yani bu işlemi yaptığımızda pasta dolaptayken sağa sola yamulmadan çok düzgün bir şekilde formunu alacaktır. Bakın bağlantı yerinde iyice sıkılıyorum. Sanki bir kalıp gibi. Şimdi böyle taş gibi buzdolabına alabiliriz. Tavsiyem bir gece buzdolabında bekletmeniz. Vaktiniz yoksa sabah yapın, akşam servis edebilirsiniz. Ben de pastamı bir gece buzdolabında beklettim. Ertesi gün sarmış olduğum alüminyum folyeyi çekiyorum. Bir fanusum var, kenara hazırlamıştım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir diğer dikkat etmenizi gerektiren bir husus. Bu sarmış olduğumuz folyeyi, yani jelatin streç folyeyi çok dikkatli bir şekilde çıkarın. Önce açın, kenarlarını şöyle bir sıyırın. Alt tabağında kalan kısmını da elinizle pastayı hafiften kaldırarak, bakın hafif kaldırıyorum, alttakini çekiyorum. Yani bu işlemi yaparken biraz zarif çalışın. Hani öyle pata küte yaparsanız pasta birden pat diye ortadan ayrılabilir. Emeğiniz boşuna gider. Önemli olan dikkatli çalışın, dikkatlice çekin, destek verin, destekleyin. Hiçbir sorun olmadan çıkacaktır. Ve şu anda gördüğünüz gibi ne çatladı ne patladı, formunu bozmadan şimdi pastamızı dekore etmeye başlayabiliriz. Ben dekore etmek için taze meyve kullandım. Ejder meyvesi, mandalina ve böğürtlen. Arzu ettiğiniz her türlü meyveyle süsleme yapabilirsiniz. Çilek olur, her şey olur, ahududu olur. Ejder meyvesini ince dilimler halinde kesmiştim. 2 tanesini en üste yerleştirdim. Pastanın tam üzerine 2 dilim ejder meyvesi yerleştirmiştim. Onun da arkaya doğru devrilmemesi için arkasına böyle mandalina ile destek verebilirsiniz. Ve arzu ederseniz üzerine de bir kurdale bağlayın. İşte size çok güzel, havalı, fantastik bir yaş pastanız hazır. Kırmızı kurdale de çok yakışır, aklınızda bulunsun. Ve üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Servisten hemen önce, yani önce serpmeyin, servisten hemen önce serperseniz kar yağmış görüntüsü verir ve pastamız sunum için hazır. Büyük bir zevkle dilimleyerek doku testine geçiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, bıçakla nasıl kaydırıyorum, yani kesmedim bile. Bu demektir ki bir gece beklediği için kedi dili de muazzam bir şekilde sütü çekmiş, kremamız stabil bir hale gelmiş. Ve çok güzel bir pastamız var. Bakmayın siz, ben çok dikkatli ve ağır hareketler ediyorum. Çünkü üzerine o kadar meyve doldurmuşum ki patır kütür sağa sola düşmesinler diye dikkat hareket ettim. Siz dilimleyin, böyle şak 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 hemen tabaklara servis edebilirsiniz. Ve büyük bir zevkle doku testine geçtim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şöyle bir şey düşünün. Harika bir pastacı kreması. Üzerinde harika bir orman meyveli eflatun renginde bir krema. Yani üzerinde meyveler, gerçekten hem sunumu hem yapımı çok çok güzelce, çok lezzetli bir yaş pasta. Ejder meyvesi bilirsiniz, tatsız tuzsuz bir meyvedir. Ama o yaymış olduğu pembe renk pastaya ayrı bir güzellik katmış. Kremanın kıvamını da göstermesem olmazdı. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.